Günaydın. Saat 7 falan herhalde. 7:41. Hala dün gece durduğumuz yerdeyiz. Bakın etraf nasıl. Dün gece böyle bir çeşme vardı. Onun yanında durmuştuk. Yani durduğumuz yer yolun önünde bir yer. Biz şu yoldan geldik, bu yoldan. Burada böyle kamyon ve çeşme görünce durduk. Hava buz gibi. 4 dereceymiş. Çok soğuk. Yağız'la Mert uyuyor. Onları uyandırıp bir yerler bulmamız lazım. Gece delilik yapıp Kokurdan Yaylası'nı bulmaya, karanlıkta gitmeye karar verdik. Bir nokta bulduk ve o noktada hani konumlanalım, orada en azından dinlenelim diye uyuyalım moduna geçtik. Fakat orada da çok fazla dinlenemedik. Dinlendik ama dinlenemedik. Sürekli kediler miyavladı. Yani miyavladı dediğimiz Kükredi. güzel miyavlamalar. Bir şeyler kükredi, bir şeyler yaptı. Ayı olmadığını biliyoruz. Kurt, çakal, tilki olmadığını biliyoruz. Vaşak olabilir. Vaşak olacağını düşünüyoruz. Ya da ejderha. Ne belli. Ne belli. Her neyse şu anda Kokurdan Yaylası'na doğru gitmeye çalışıyoruz. Şurada bir tane adam bulduk. İnşallah bizim bulduğumuz adamlar niye böyle yarabbim. Umarım bu sefer doğru yere götürürler bizi. Adam bizi götürüyor belli bir kısma kadar. Ne yaylaymış arkadaş, yeter sıkıldık ya. Ne kadar çok yayla var. Bir bitiyor öbürü başlıyor ya. Biri orada, biri öbür tarafta. Ötekisi şurada. Hepsi birbirine karışıyor. Evet, hepsi aynı noktada olsa aslında değil mi? Bu köşe yaz. Bir tane yapacaksın bu yayla gibi. Büyük bir yayla. Bitti. Böyle onun parsel sonra yönet. Selçuk bu duruma ne diyor acaba? Hangi? Kokurdan Yaylası. Ama Kokurdan Yaylası inşallah güzel bir yer çıkar. Bu kadar uğraştığımıza değer. Yuvarlaklar çiziyoruz, yemin ederim filmine döndük, Karadeniz işaretler filmine döndük ya. Karadeniz bizi yutacak. Tarlalarda yuvarlaklar çiziyoruz lastiklerle. Bir gün çıkıyormuş mesela böyle bir şekilde bulunuyormuş buradaki izler. İşte atalarımız aynı yerde yuvarlaklar çizmiş. Acaba niye güzeli çözülemedi falan. Kokurdanı bulmaya çalışıyorduk. Geldik. Hiçbir şey yok burada. Gerçekten bunca yolu bu yayla için geldiğimize inanamıyorum. Yani tabii ki güzel bir yer. Mesela şöyle değişik bir bina var. Ondan sonra ağaçlarla kaplı etrafı. Fakat burası yayla değil. Yani hani yayla dediğimiz, yayla olarak bildiğimiz yerler nasıl olur? Etrafı böyle bir ağaçlarla kaplı olan düzlük bir alan olur. Böyle bir alan yok. Sadece şu anda bulunduğum bir düzlük var. Buraya da hani böyle çok uğraşsanız belki 10 tane çadırı yan yana dip dibe sığdırabilirsiniz. O açıdan biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Ama genel olarak baktığımızda çevresi güzel ama gittiğimiz her yerde çok güzeldi çevre. O kadar zahmete değmezdi burası için. Yine de her işte bir ayı vardır tabii ki.
Melike ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum. Niye suratını sık? Çünkü Kokurdan Yaylası'ndayım. Buradan yaylasında olmak kötü bir şey mi? Yani evet, atlattığımız o bütün badirelerden sonra gerçekten Kokurdan'a gelmek... Yani burada hiçbir şey yok, gerçekten yok yani. Buraya gelene kadar, buraya gelmek için çekilecek çileye kadar bu çilenin yarısını çekip gidilebilecek onlarca güzel yer var. Ki birçoğuna da gittik. Dolayısıyla bence Kokurdan'a hani gitmemek lazım. Gelmeyin Kokurdan'a. Ve şaka gibi değil mi? Şaka gibi gerçekten. Kimse bilmiyor, bilen tarif edemiyor. Günler geçti ya burayı bulana kadar. Safranbolu'dan Bartın'a dönüp tekrar Safranbolu'ya orman yolundan yaklaştık. Çok komik bir hikaye bu. Evet. Bak Selçuk'a gülüyor mu? Zoraki. Mert ne yapıyor bakayım? Vallahi ben de Biz hariç herkes gülüyormuş be. O zaman Kokurdan yaylasından mutluyuz. Kokurdan çok güzel. Çok güzel Kokurdan. Biz çektik, herkes çıksın. Mükemmel bir yer. Buraya mutlaka gelin. Kesinlikle gelin. Ardıç Yaylası'nın 7 kilometre uzakta gidebilirsiniz. Yol kolay. Çok rahat ya yol. İnanılmaz rahat. Buradan Karabük'e ineceksin, Karabük'ten çıkacaksın. Güneş gelsin diye bekliyoruz bu arada. Seni Gelmez ki sevdiğimizden güneş. Durmuyoruz burada. Gidin ya. Ne yapıyorsun? Yemek. Gerçekten. Tofu, biber ve domates. Tofulu menemen. Çok güzel bir tat. Fevkaladenin fevkinde. Fevkaladenin fevkinin de fevki. Dün gece uyuyamadığımız için ve aç olduğumuz için Kokurdan da yemek yedik. Şimdi de gideceğiz. Rotamız o kadar çok karıştı ki tekrar Zonguldak'a gideceğiz şimdi. Niye tekrar Zonguldak'a gidiyoruz? Dirgine'ye gideceğiz. Dirgine'ye gideceğiz. Dirgine'yi en sona bırakmıştık. Çünkü bu çizdiğimiz rotada yani ilk başta Zonguldak'tayken Dirgine'ye gidip sonra tekrar devam etmek zor olacaktı. O yüzden böyle gelip sonra tekrar Zonguldak'a geçmeyi düşünmüştük. Şimdi de Dirgine'ye gidip Dirgine'den Eğriova'ya geçeceğiz. Ney? Dirgine'den Göktepe'ye, Göktepe'den Eğriova'ya, Eğriova'dan Adiller Köyü. Ya tamam, Eğriova'yı daha önce dediğim için şimdi Eğriova'yı söyledim. Öyle yani. Çorbaya döndü gerçekten. Yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı yolun karşısına geçirdi. Dirgine'ye geldik. Dirgine'de kamp için elverişli bir yer bakıyorduk. Buradaki Devrek Barajı varmış. Orayı bize önermişlerdi. Ama orada pek bir şey yok. Karavan kampı için ya da çadır kampı için çok uygun bir alan göremedik. Ama giderken yol üzerinde böyle kocaman bir arazi gördük. Çimenlik bir alan, bomboş. Şurada da dere akıyor. Şöyle Bolu çayı akıyormuş burada. Zaten buranın bir kısmı Zonguldak'ta, bir kısmı da galiba Bolu tarafında. Yani çok yakın, sınır komşusu gibiler. Burası çok güzel. Birazcık burada dinleneceğiz galiba. Güneş de var. Hafiften üşümüştük sabah o Kokurdan Yaylası'nda. Şimdi birazcık burada dinleneceğiz. Geldiğimiz yerde azıcık dinlenelim demiştik. Ben arabanın üstünde uyuyakalmışım. Buraya mat sermiştim. Güneş çok güzeldi. Kemiklerim ısınsın diye. Ama şimdi inemiyorum. Çünkü arabanın arka bagaj kapağı açık. Ve arka bagaj kapağı açıkken inmem imkansız. Suyum da yere düştü. Şu şeyin aralarından. Su da içemiyorum. Burada kaldım böyle ya. Varlık içinde yokluk. Pişt. Beni indirir misin? Ne yapıyorsun?
Buradan inmenin yollarını aradım ama bulamadım. Dur önce matı vereyim de burada unutmayalım. Ama videoyu kapatmam lazım. Hadi gel suluğumu almaya gidelim. Hayır. Kendi çakmağı var. Tamam. Bir de biraz kahve içmeye karar verdik. Azıcık kahve içeceğiz. Neden o tüp? O tüp bitmişti ya. Ha. Göktepe Yaylası'na gitmeye çalıştık. Göktepe Yaylası'nın yolu da inanılmaz dik ve toprak çok kayıyor. Dik yolu çıkmamız gerekiyordu. Çıkamıyoruz. Aşağıdaki yollar da epey dikti. Çok zor çıktı zaten orayı da araba. Şimdi de bu yoldan geri gideceğiz. Yani çıkamadık. Umarım geri inebiliriz çünkü dönecek yer de yok. Şu aşağıdaki boş yere giderse zaten oradan dönebiliriz. Bıktım ya bu yollardan. Neyse geldik olmadı. Başka yere Önemli olan gideceğiz. denemekti. Önemli olan katılmaktı. Bu arada buraya çıkmak için bir köyden geçtik. Bağlarbaşı köyü müydü? Bağlarbaşı köyü diye bir köy. Bir de Yılan Mahallesi, Yılanlar Mahallesi. Yılanlar Mahallesi'nde hiçbir evde yaşam yoktu. Evlerin hepsinin camları kırılmış. Böyle yerlerine tahtalar çakılmış. Hiç kimsenin olmadığı bir yerdi. Bazı evler yanmış, bazıları işte çatıları çökmüş, bazıları terk edilmiş. Çok acayipti yani. Acaba burası neden böyle bilmiyorum. İnternetimiz çekmiyor şu an. İnternetimiz çektiği ilk zamanda bunu araştıracağım. Eğer aranızda bilenler varsa aydınlatırsa çok mutlu olurum gerçekten. Köyde sadece bir kişi gördük. O da silahı, atı, 2 tane köpeği ve bir koyun sürüsü olan birisiydi. Hatta yanlış yoldan gitmişiz biz. Çünkü harita yanlış yola saptırıyor. O da alışmış herhalde artık çünkü her zamanki gibi yanlış geldiniz dedi. Bir tek onu gördük yani insan olarak. Geri kalan evlerin hepsi tamam boştu. Her şeyi geçtim. Bu çocuğun kaderi ne olacak ya? Düz yolda gidemez. Girdiği yolda geri gitmek zorunda kalır. Hayır, yollar kötü olduğu için gidemiyorsun. Çok zor gidiyorsun. Yol yok işte. Evet. Bir ağız tadıyla araba kullandırmadılar şu çocuğa ya. Yazık ya. Kaderinde bu da varmış demek ki. Evet, çok az kaldı. Şurada dönebilecek. Evet, heyecanla bekliyoruz o anların gelmesini. Arabanın artık geri değil de ileri gideceği o dakikalar çok yakın. Selçuk sabırla geri gitmeye devam ediyor. Şimdi bir şansı var arabayı döndürmek için. Bakalım kararını nereden yana verecek? Bence şuradan dön. Daha kolay şuradan dönmek. Tamam, şimdi ileri al birazcık. Evet. Şimdi sen öyle dur bir dakika, ben bir şey deneyeceğim. Bunu nasıl vurursam kaç like alırım? İşte bu önemli bir soru. Yeme, inek kakasına değdirdim onun ucunu. Az önce çıkamadığımız yolu geri dönerken yolda birisini gördük. Ona tekrar sorduk. Başka bir yol daha olduğunu söyledi. Şimdi o yoldan da çıkmayı deniyoruz. Hatta bu sefer sorduğumuz bu kişi bizi bırakmadı. Gelin ben size göstereyim nereden döneceğinizi dedi. Önümüzde motorla o gidiyor. Arkasında biz takıldık. Bakalım, bir de Yenice Köyü'nden buraya çıkıyormuş. Başka bir yol daha çıkıyormuş. Bu yol olmazsa da onu deneriz herhalde. Böyle inşallah bu yol çıkıyordur. Çünkü bir önce denediğimiz yola da arabayla çıkarsınız demişlerdi. Şimdi buna da bu abi arabayla çıkarsınız rahat dedi. Biz neden akıllanmıyoruz ya bu arada? Bu bizim başımıza kaçıncıya geliyor, farkında mısınız? 1 değil, 2 değil. Evet, şu an arabada derin bir sessizlik oldu. Bakalım. Bu turun tarihinde bir ilk yaşandı ve adam bizi gerçekten asfalt yola çıkardı. Burada tepeye kadar çıkan asfalt bir yol varmış. Yenice Köyü'nün içinden geçiyormuş. Bizim o denediğimiz yol niye bilmiyorum, haritada onu gösteriyordu. Birkaç kişiye daha sormuştuk. Onlar da o yolu söylemişlerdi.
Neyse ki şimdi Sağdan veriyor. asfalt yoldan devam ediyoruz. Niye öyle sıçıyormuş? Kakasını yapıyor denir. Ya rahatsız etme hayvanı, bırak Özür kakasını dilerim. yapsın. Ya yolun ortasında yapmasam mı acaba? Özür diliyorum. Sen kakanı yaparken biri önünden arabayla geçse mutlu olur musun? Yani yolun ortasında yapıyorsam mutsuz olmam. Ama o bunun yol olduğunu biliyor mu acaba? Bak bu felsefi bir soru. Bilecek. Kedi ciğer yediğini bilir mi?